Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Peugeot 2008. Ormanların aslanı 2008 makyajlandı. Yenilenen detaylarıyla 308'de de gördüğümüz tasarım detaylarına kavuşan 2008, makyaj sonrası hiç olmadığı kadar çekici olmuş. İç mekan ve motor seçeneklerine de güncellemeye gidilirken yeni 2008'de neler değişti? Tüm detayları da en anlaşılır şekilde öğrenmek tabii ki de Sefa Kandemir izleyicilerinin bir ayrıcalığı. Peugeot'un gerçek anlamda kendini kanıtlayan Cevsun modeli 3008'in hemen altında bulunan 2008, B crossover segmentine ilk kez 2013 yılında giriş yaptı. İlk günden bu yana PSA grubuyla ortaklaşa geliştirilen 2008, PSA PF1 platformu üzerinde C3 Aircross ve Crossland ile birlikte üretiliyor. Yeni Peugeot 2008'e önden baktığımızda net şekilde değişen detayları burada görüyoruz. 308'e ve diğer modellerde fazlasıyla benzeyen markanın imzası panjur, öncesinde aslan dişi olarak tekliyken 3'e çıkan far ve gündüz ledleriyle efsane gözüküyor. Tampondaki sis farları da kaldırılmış. Yeni tasarım ledlerden sonra çok daha kaslı ve sert duran ön tasarıma bir yıldız kesinlikle verilir. Yeni 2008 bu haliyle kesinlikle çok daha iyi görünüyor. Makyaj sonrası değişmeyen profil 2008'de de şaşırtmadı. Yeni 2008'in profilini makyaj öncesiyle kıyasladığımızda tahmin edeceğiniz üzere hiçbir değişimle karşılaşmıyoruz. Hali hazırda var olup önden arkadan düz gelip kapılar üzerinde birleşen omuz çizgisi şık duruyor. Crossover olduğunun göstergesi teker üstü düdüklerde marş bellerden uzanıp arka tampona ilerliyor. Ağustos'un üzerindeki detay da aynen devam. Koyu renk tavanın ayrı bir hava kattığı profilde tam kıvamında bir hareket mevcut. Jantlar Fransızlara yakışır şekilde cesur tasarımlarıyla at ya da öp olmuş. Bana sorarsanız 10 üzerinden 6 veririm. Bu jantların boyutları ise 215, 60, 17. Tabi standart olarak 16 inç gelen bu jantları en fazla 18 inç olarak alabiliyorsunuz. Renk seçeneklerinde de şu an olduğu gibi koyu ve açık tonlarda kataloglar beğeninize sunuluyor. Bu renklere ek olarak 6 farklı dış renk daha eklendi ki lansman rengi kesinlikle çok başarılı. Makyaj sonrası benim çok beğendiğim değişimlerden arka tarafta, güncelleme ufak gibi dursa da çok etkili. Yeni Peugeot 2008'in arkasına geçtiğimizde hiçbir değişimin olmadığını mı düşünüyorsunuz? Biraz daha detaylı bakın. Biraz daha. Nasıl görmezsiniz ya? Peugeot logosu genişleyip yazı fontu değişti. Koskoca aslan logosu da kuş olup uçmuş. Stopların şekli aynı kalsa da dikey ledler biraz kestirme yapayım edasıyla yan yattılar. Onun haricinde genel tasarımı ve detayların aynı kaldığı arka tarafta tampon üzerindeki sahte egzoz çıkışları da bir zahmet adayı terk ederek sade bir görünüm elde edilmiş. Şimdi bir kez daha makyaj öncesiyle kıyasladığımızda aradaki farklar nasıl da batıyor gözünüze değil mi? Gelin bakalım bir de makyaj sonrası değişmeyen boyutlar değişmiş mi? Yeni 2008 4304 mm ile 4 mm daha uzun, 1770 mm genişliğinde ve 1550 mm yüksekliğinde boyutlar sunuyor. Dingil mesafesinde ise 2605 mm ile segment getirileri karşılanıyor. Her şeyi güzel de şu Peugeot'un iç mekanını bir ısınamadım. Eğer makyaj sonrasında iç mekanda bir değişim, bir özellik ya da herhangi farklı bir şey bekliyorsanız baştan söyleyeyim çok beklersiniz. Tamam fazla da abartmayalım. Yeni 2008'in iç mekan detaylarından hemen önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Abone olan elleriniz dert görmesin. Yeni 2008'in kapılarından geçip iç mekana geçtiğimiz anda benim nedense bir türlü ısınamadığım ve her defasında bunu dile getirdiğim 3 katlı kabin bizi karşılıyor. Bu kabinin derinliklerine inmeden makyaj sonrası eklenen alkantara kumaş kaplı koltuklar segment getirilerini fazlasıyla yerine getirmiş. Koltuğa oturduğunuz anda adeta kucağınızda olan minimal tasarımdaki direksiyon simidini görüyoruz. Altıgen şekliyle sportif duygularınızı kabartan bu direksiyon simidinin şekli ve tasarımı çok başarılı. Hemen üst katta ise tamamen dijital gösterge paneli bulunuyor. Konumu itibariyle her an gözümüzün önünde olan bu ekranın grafikleri, teması ve çözünürlüğü çok iyi. Bu üst üste binmiş tasarımıyla konsolun ortasına geldiğimizde ise yenilenen haliyle 10 inç olan dokunmatik multimedya ekranını görüyoruz.
Şoföre dönük yapısıyla kendinizi iyi hissettiren bu ekranın da kullanım hızı ve menü tasarımı çok başarılı. Apple CarPlay ve Android Auto'nun yanı sıra Peugeot iConnect özelliğini de sunan bu ekran üzerinden cep telefonu bağlantısını kolay şekilde yapabiliyorsunuz. Evet, bu 10 inçlik ekran standart hale geldi. Makyaj öncesinde 7 inçlik ekranlar standarttı. Ekranın altında ikinci katta havalandırma çıkışları ve piyano tuşlarına benzer özellik tuşları varlığını koruyor. Onun altında ise saklama alanları ve USB bağlantı noktalarını görüyoruz. Tasarım itibariyle işlevsel olan bu alanı beğendim. Devamında şık bir vites seçicisine yer verilirken bardakların iki koltuğun arasına yerleştirilmesi işlev konusunda yine düşündürücü olmuş. Genel anlamıyla başarılı olan bu kabinin makyaj öncesiyle farkları da bundan ibaret. Yine de bu tasarımı seven ya da denemek isteyenler için güncel ve iyi bir kabin olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir otomobilin başlıca satın alınma sebeplerinden arka koltuklara geçtiğimizde ideal diz ve baş mesafesi iyi geliyor. Oturma alanlarının biraz kısa olmasından dolayı uzun boylu kimselerin baldırlarının boşta kalacağı arka koltuklarda Isofix bağlantıları mevcut. Ortaya opsiyonel USB bağlantı noktaları koymuşlar, onu da atlamayalım. Konfor ve rahatlık konusunda pek sıkıntı yaşatmayacak arka koltukları beğendik. Gelin bir de bagaja göz atalım. Yeni Peugeot i2008'de bataryalar nedeniyle 405 litre hacme sahip olacakken içten yanmalı tarafta 430 litre hacme sahip olacaksınız. Fransız deyip geçmeyin, onların da güvenlik konusunda iddiası var. Yeni Peugeot 2008'de eğer tamamını alırsanız premium modellerde dahi zor bulunan güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerine sahip olabilirsiniz. Bu özelliklerin ilk sırasında aracın muhtelif yerlerine konumlanmış olup HD çözünürlüğü sayesinde etrafınızı net şekilde görebileceğiniz 360 derece park kamerası, buna ek olarak otomobilin kendi kendine hareket edip durmasını sağlayan adaptif hız sabitleyici, 7 ila 140 km/saat hızları arasında çalışıp olası kazaları önleyen otomatik acil durum freni, yol üzerindeki trafik işaretlerinden tutun da yol çalışmalarına kadar bilmeniz gereken her şeyi ekranlar üzerine yansıtan trafik işaretleri ve yol durum göstergesi, şerit dışına çıktığınızda sizi uyaran şerit takip uyarısı, 65 km/saat hızlarının üstünde uzun süre direksiyon tepkisinde bulunmazsanız sizi uyaran ve uyandıran sürücü uyarı sistemi, kör noktanıza kalan araçları fark etmenizi sağlayan kör nokta uyarı sistemi ve daha birçok pasif güvenlik özelliği yeni Peugeot 2008'de sizleri bekliyor. Motor seçeneklerinde de anlaşırsak biz evet diyoruz. Yeni Peugeot 2008'de ülkelere ve bölgelere göre değişiklik gösterebilen motor seçenekleri bulunuyor. Tabi makyajın da asıl sebebi olan tamamen elektrikli model baş köşeye koyulmuş. Elektriği getirip benzin ve dizeli şutlamayan Peugeot'da hibrit motorunda sunulması benden bir yıldız daha aldı. Yeni i2008'de makyaj ünlüsüne göre hacmi ve gücü artan 54 kWh bataryasıyla 156 beygir güç üreten tamamen elektrikli motor bulunuyor. Makyaj öncesinde 345 km olan menzilinde 406 kilometreye çıktığı i2008'de standart ev elektriğiyle 4 saat 40 dakikada %20'den %80'e dolum yapabilirsiniz. Hibrit tarafında ise 48 volt elektrikli motora 136 beygir 260 Nm'lik benzinli motor eşlik ediyor. 6 ileri çift kavrama şanzımanla gelen bu motor benim tek kelimeyle favorim. Ne elektriğin şarj süresi ne de içten yanmaların emisyonuna yenilmeyen hibrit motor seçeneği mutlaka var olmalı. Yeni 2008'in benzinli tarafında ise 1.2 PureTech 100 beygir güç 205 Nm tork üreten motor yer alıyor. 6 ileri manuel viteste eşleşen bu motorun ortalama yakıt tüketimi 4.6 litre. İkinci sırada ise 1.2 PureTech 130 beygir güç 230 Nm tork üreten benzinli motor bulunuyor. EAT8 otomatik ya da 6 ileri manuel viteste yönetilen bu motorun ortalama yakıt tüketimi 4.8 litre. Son motor seçeneği olan 1.5 Blue HDI ise dizelin fatihi olarak hükümdarlığını sürdürüyor. EAT8 ileri çift kavram otomatik viteste eşleşen bu motordan 130 beygir güç 300 Nm tork elde ediliyor. 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi ise sadece 3.8 litre. Yeni Peugeot 2008 şu an Avrupa'da 27.100 Euro'dan başlayan fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. Güncel Türkiye fiyatı için sizleri yorumlar kısmında bekliyorum.
Yeni Peugeot 2008'in baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni 2008'i beğendim fakat iç mekanda da anlattığım gibi o kabin tasarımına pek içim sınmadığı için tercih edeceğimi de pek sanmıyorum. Peki siz yeni 2008 hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni 2008 hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.